Hepinize selamlar Donanım Depo izleyicileri. Bu videomuzda 2026'da asgari ücret 28.000 TL iken ve dolar kuru 43 TL iken 15.000 TL'ye nasıl bir sistem toplayabiliriz onu göstereceğim. Sarı siteden göstereceğim fiyatlandırmamızı. Bizim videomuzun amacı şu. Bu durumda elimizin altında olan piyasa değerinde 15.000 TL'ye nasıl bir sistem toplayabiliriz onu göstermek istiyorum. Şimdi ekran kartı, işlemci, RAM nasıl seçeceğiz? Onlara geçelim o zaman. Ardından da FPS testlerine geçelim. Evet, videoya geçelim o zaman. Genel bir piyasa araştırması yaptığımız zaman ben piyasayı biliyorum. Bizim Facebook'ta Donanım Depo ikinci el ekran kartı alım satım adlı grubumuz var. Sahibinden daha uygun fiyatlı satılıyor orada ürünlerimiz. Açıklamaya bırakırım. Bak şimdi. En son 5400 TL'ye bu ilan var. Sen şimdi pazarlığı ben hesaba katmadan en basit yöntemlerle işte yok onunla pazarlık kovala ovala değil bak. 5400 TL'ye ekran kartımızı aldık. 5700X'te manyak bir şey. Şu an 3060 gücünde. RTX 3060 gücünde. Çok güzel, güçlü bir kart. Kaslı bir kart. Ryzen 5 5600'e çok yakın performansı olan Ryzen 7 3700X işlemcisi var. Onu göstereceğim size. Sistemimizde bunu kullanacağız. 3700X, 3800X, X'te hepsi olur. Bak aratıyoruz. Şu an 12 Ocak'ta atılmış 3300 TL'ye bulunabiliyor. Tamam mı? Pazarlıksız bunlar. Bak pazarlık bile yapmıyorum. Artı 3300. 8700 lira oldu. Evet, geldik anakartımıza. Anakartımızı AMD seçiyoruz. AM4 seçiyoruz. DDR4 seçiyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? AM4 seçsek yeter. Evet. Zaten AM4'lerin hepsi DDR4 sonuç olarak. Bilmeyen birisi onu farklı seçmiş olabilir. En düşüğe çekiyoruz. A320 var. A320 de okey ama A320'lerde M2 slotu olmayabiliyor. Bunda var mı? Evet, bunda M2 slotu yok. Mesela başka bir kart bakalım. B450. Abi B450 kullanabiliriz. Tertemiz kart. A520 de olur. B450 de olur. İkisini de kullanabilirsiniz. Bulabilirsiniz rahatça. A520'nin sıfırı ne kadar ki şu an? 2400. B450'yi bulduk şimdi değil mi? 1800 TL B450. Bir sorun sıkıntısı var mı? Yok. B450'miz de 1800 TL. 10.500 lira yaptı. Şimdi RAM'imize geliyoruz. En sıkıntılı parçamız DDR4. En düşük seçili abi. 16 GB DDR4 RAM'i şu anda güncelde. Bak 2200 TL'ye var şu an. 3000 MHz gayet iş görüyor. 2200 TL. Ekledim. 12.700 lira etti. Ne kaldı? SSD, kasa, PSU. Başka bir şey var mı? Yok. Rahat rahat yeter. Yani şu kurduğum sistemin güzelliğine bak Allah'ını seviyorsan. Aynı sistem şu an bende var ha. Testleri canlı canlı göstereceğim yani, merak etmeyin. Kendi bilgisayarım da bu yani. 3700X 16 RAM, 5100 XT var. SSD'ye geliyoruz. 500 GB olsun ya değil mi? Ne kadar paramız kaldı? 12700. 2300 kaldı. Şöyle yapalım. Kasa PSU'yu seçelim. SSD'yi sona bırakalım. Facebook'ta bizim gruplarımızdan bir abimiz 600 Watt güç kaynaklı kasamızı, bak 600 Watt güç kaynaklı kasayı 1800 liraya satıyor ve sıfır. Şöyle bak gösterdim. Kasanın tipi de böyle iş görür abicim. Bak 1800 TL. Artı 1800. 14.500 lira. Öyle diyelim bak. SSD bakalım. SSD. 240 var mıdır ya? 256. Ara. $550 TL'ye de 240 GB SATA SSD'mizi bulduk. Şu an çok mutluyum. Sadece 550 TL. Evet. 15.050 TL'ye 5700X TL Ryzen 7 3700X'li sistemimizi kurmuş olduk. Yani piyasada bundan daha uygun fiyata, daha iyi bir performans veren bilgisayar kurabilir misiniz? Ve başka birileri kurabilir mi bilmiyorum. Ben şahsen sanmıyorum da. Size şimdi bunun testlerini göstereceğim. Canlı canlı gösteriyorum. CS2 testimizi açacağım. Cyberpunk testimiz var. PUBG testimiz var. Evet. Rekabetçi oyunlar için arkadaşlarımıza bu testi yapacağız. Şimdi şöyle de bir şey var. Bu sistem hem rekabetçi oyunlarda hem de hikayeli oyunlarda yüksek ayarda 1080p yani Full HD'de 144 FPS üstü verir.
Bak verebilir demiyorum, verir. Kendim kullanıyorum. Çünkü PUBG'de oynuyorum. Low ayarda PUBG'de 144 FPS üstü veriyor. Ama ben low ayarda kullanmıyorum ya. Kenar yumuşatmayı ortaya alıyorum. Öyle bir şeyler yapıyorum yani. Mesela CS2'de şu an yüksek ayarda 200 FPS'te oynuyorum. 5600'e çok yakın performansı olan bir işlemci. Bak hemen gösterelim. Ölüm maçı açalım abi bir tane. FPS'imiz sol üstte gözüküyor. Şubat ayından sonra bu sistemleri ben kendim toplayıp sizlere kredi kartıyla satış imkanı sunmak istiyorum. 1920 1080. Aha, uygula. Yüksek ayarlarda ortalama. Şu an 175 FPS. 200 FPS. Bak. 150, 170, 170, 180. Şimdi yayında olduğum için de fark ediyor tabi. Ben 1024'te kullanıyorum ama bak 160, 170. Nasıl ölmedi lan? Yani CS ayarlarımız bu şekilde, evet. CS'de şu an yayında olduğum için bir FPS düşüklüğü var tabi. Aa, öldüremedim lan. Deagle oynayayım bak. Deagle. Ver abi Deagle'ı bana. Ay, çok kötüyüm. Neyse tamam. CS bu kadar yeter abicim. Aa, Allah Allah. Cyberpunk 2077 benim çok sevdiğim oyunlardan biridir. Bir ara ilk çıktığında bayağı bir bug'ı vardı, bir sorunu vardı. Sonra bir tane güncelleme yayınladılar, hatırlamıyorum ismini. O güncellemeden sonra bayağı güzelleşti oyun ya. Ha şunu da unutmayın. Ryzen 7 3700X render performansında 5600 ile aynı güçte. 8 çekirdek kullanıyorum. Şahsen test ettim, biliyorum yani. Ha oyunlarda aralarında biraz fark var şimdi, yalan olmasın ama yani bu fiyatı daha ne istiyorsunuz abicim yani sizde? Ha 1000 lira eklersin 16 bin lira, 5600 ile alırsın yani, hiçbir sorun yok, hiçbir farkı yok. 15.000 TL sınır koyduğumuz için 15.000 TL'ye kurduk. Abi 60 FPS vermese de veriyor lan. 60 FPS veriyor 2K'da düşük ayarda neredeyse, ama hepsi de düşük değil yani. Şehir kalabalığı mesela yüksekte bende. Ben okeyim. Baksana 75'e falan çıkıyor FPS. Gayet okey. Gayet okey. PUBG FPS'i 1080p ultra ayarlarda şu an 130 FPS alıyorum ya. Şu sistemin güzelliğe bakar mısın abiciğim? Cidden. Yani 1080p ultra'da sen 15 bin liraya 130-140 FPS alıyorsun bak. Arada 110'a falan düşüyor da tertemiz. Düşürsün ayarları yani. Ne istiyorsun? PUBG. Evet. Şimdi geçelim Witcher 3'ümüze. Witcher 3'te ayarlar bayağı yüksek. 1920 1080'de. Şu Hair bilmem ne çok saçma olduğu için kapatıyorum onu. Ultra'da şu an 1920 1080'de. 130 FPS abi yani. Söylenecek hiçbir şey yok.
15.000 liraya Witcher 3 Ultra'da oynayabiliyorsun Full HD'de. Mükemmel. Daha ne istiyorsun abiciğim? Benden bu kadar. Daha uygun fiyatlı, daha ucuz bilgisayarlar için yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki de Donanım Depo iyi oyunlar diler.